Salim, hastanenin uzun ve soğuk koridorunda endişeli bir şekilde volta atar. Ellerini nereye koyacağını bilemez. Bazen göğsünün önünde kavuşturur, bazen belinin arkasında birleştirir. Her adımı tedirgindir, her nefesi umutla doludur. Yüzündeki gergin tebessüm, içindeki heyecana karışır. Zaman ağırlaşır. Sessiz koridorun duvarlarında yankılanan ayak sesleri, kalbinin ritmine eşlik eder. Genç bir hemşirenin uzaktan gelen adımları bekleyişin arasına bir ışık gibi düşer. Hemşire yaklaşır, yüzünde yumuşak, haber getiren bir tebessüm vardır. Salim'in gözleri bir anda parlar, bedeni irkilir, yorgunluğu kaybolur. Hemşirenin söylediği birkaç kelimeyle dudaklarının kenarı yukarı kıvrılır. Sevinçle yerinde zıplar ve kendini tutamayıp ona sarılır. Birkaç saniyelik sessizlikte Salim'in heyecanlı nefesi duyulur. Ardından farkına varır, geri çekilir, adımları hafifçe geriye gider, nefesi kesilir. Özür dilerim. Hemşire anlayışla başını sallar. Bu heyecanlı adamın ne hissettiğini bilir. Gözlerinde kibar bir hoşgörü belirir. Yeni doğan ünitesinin cam kapısının ardında küçücük bir küvezde kımıldayan minik bir beden vardır. Hemşire parmağıyla işaret ederken Salim'in bakışları o noktada donup kalır. Kalbi o cama çarpar gibi hızla atar. Ellerini cama koyar, parmaklarının ucunda hayatın en saf haliyle karşılaşır. Küçük, kırmızı tenli bir bebek, onun kızı, Arven'dir. Salim'in gözlerinden yaşlar süzülür. Gözünde hem şaşkınlık hem huzur belirir. Gözlerini ayırmadan, sanki bütün geçmişini unutup yeniden doğuyormuş gibi uzun uzun bakar kızına. Gözlerindeki ışık babalığın ilk nefesidir. Hemşire bu duygulu anı sessizce izler, gözleri dolar. Ancak görev bilinciyle toparlanır, Salim'e dönerek bir şeyler söyler. Salim hızla başını sallar, kızına son bir kez sevgiyle bakar ve hemşirenin peşine düşer. Tam o anda bir şey hatırlar gibi durur, aniden geri döner. Hemşire şaşkınlıkla arkasına bakarken Salim bir dakika der gibi eliyle işaret eder ve koşarak uzaklaşır. Salim az önce volta attığı koridora döner. Gözleri koltuğun kenarına sıkıştırdığı küçük paketi bulur. Orta boy kare biçiminde özenle sarılmış bir çerçevedir bu. Ellerini titreyerek uzatır, paketi kavrar, sonra aynı heyecanla geri koşar. Hemşire onu görünce gülümser. Salim hediyeyi gösterip başıyla onaylar. İkisi hızlı ama neşeli adımlarla doğum odasına doğru ilerler. Salim hemşireyi takip eder ve Aynur'un odasının kapısını açar. Yavaşça içeri girer. Aynur doğumdan sonra odasında uzanır. Yorgunluk yüzüne yerleşmiştir. Ancak gözlerinde huzur vardır. Hemşiresiyle bir şey konuşurken kapı aralanır. Salim içeri girer, yüzündeki gülümseme odayı aydınlatır. Aynur onu görünce derin bir nefes alır ve gülümser. Aralarında sessiz bir sevgi belirir. Salim yanına yaklaşır, alnına bir öpücük kondurur ve ona sıkıca sarılır. Kızımız en az senin kadar güzel papatyam. Sen olmasan... Aynur iki eliyle Salim'in yüzünü tutar, aşkla bakar. Dudaklarının kenarında minik bir tebessüm belirir. Yorgun sesiyle, kalbinden gelen bir şefkatle yanağına bir öpücük kondurur. Salim arkasında sakladığı paketi uzatır. Aynur merakla hediyeyi açar. İçinde solmuş ama yaprakları hala zarar görmemiş bir papatya vardır. Bakışlarını kocasına çevirir, şaşkınlıkla gülümser. Sana verdiğim ilk papatya. Bugünün hayalini kurarak sakladım. Aynur'un gözleri dolar, kocasına sıkıca sarılır. Seni her şeyden çok seviyorum. Ve o an zaman bir kez daha durur. Bir anne, bir baba ve yeni doğan bir hayat aynı nefeste birleşir. Dışarıda şehir akmaya devam ederken bu odada sadece sevgi vardır.
Akşamın sessizliğini bir bebeğin ağlama sesi deler. Aynur kucağında küçük Arven'i taşır. Sabırla sırtını sıvazlar. Evin içinde dört döner. Her adımı bir umut, her nefesi bir yorgunluk taşır. Gözlerinin altı morarmıştır, uykusuz gecelerin izleri yüzüne sinmiştir. Ancak kollarındaki minik varlıktan vazgeçemez. Arven ağladıkça kalbi biraz daha sıkışır. Kızını daha büyük bir şefkatle sarar. Kapı sesi duyulur, kapı hızla açılır. Salim telaşla içeri girer. Elinde poşetler, kolunda bebek bezi, mama, emzik, biberon, ne bulduysa alıp gelmiştir. Adımlarında hem panik hem sevinç vardır. Aynur şaşkınlıkla başını kaldırır, poşetlere bakar. Yorgun ama gülümseyen bir yüzle kocasına döner. Sadece bebek bezi lazımdı. Salim cevap bile vermez. Kucağındaki Arven'i alır. Sanki dünyanın en narin şeyini tutuyormuş gibi dikkatle kollarına yerleştirir. Bebeği yavaşça sallamaya başlar. Gözleri sadece kızına kilitlenmiştir. Olsun. Belki onlar eskimiştir diye kullanmıyordur. Aynur başını iki yana sallar. Gülümserken yorgunluğu unutur. Salim'in yüzündeki o saf mutluluğu izlerken evin içindeki tüm yorgunluk sanki erir gider. Salim kızına bakarken zaman onun için durmuştur. Dışarıdaki dünya yok olur. Sadece o ve minik Arven kalır geriye. O an bir babanın kalbinde dünyanın en sessiz ama en derin mucizesi yaşanır. Günün ilk ışıkları odanın içine süzülürken Tarık kucağında yeni doğan oğlunu tutar. Henüz 20'lerinin sonundadır. Genç, güçlü ve kendinden emindir. Ancak o bakışın ardında kuşaktan kuşağa aktarılan bir ezber gizlidir. Oğluna biraz daha yaklaşır, minik yüzüne dikkatle bakar. Gururu kelimelere taşarken sesi yükselir. Aslanım benim. Büyüyünce ne canlar yakacak gör annesi. Bu söz sevgiyle söylenmiş gibi görünür. Ancak aslında yüzyıllardır aynı cümleyle büyütülen bir yanlışın yankısıdır. Daha bebekken bir erkeğe sevilmeyi değil, beğenilmeyi öğretirler. Kadın kalpleriyle övünmek bir erkeklik mirası sanılır. Necla bu sözleri duyduğunda yüzü düşer. Kaşlarının arasında beliren çizgi yalnızca yorgunluktan değil, içinde kabaran endişedendir. Tartışmak istemez, susar. Ancak o sessizlik bir kadının yanlış bu diyemediği anlardan biridir. Başını olumsuz anlamda sallar, gözlerini kaçırır. O an odada yalnızca bir bebek ağlaması değil, geleceğe karışacak bir yanlış yetiştirme biçiminin ilk yankısı duyulur. Ev kahkahalarla doludur. Arven 1 yaşını doldurmuştur. Yerde oturur. Minik elleriyle oyuncaklarına dokunur. Gülümseyerek anne ve babasını izler. Ortalık biraz dağınıktır. Ancak bu dağınıklığın içinde yaşamanın, sevmenin ve birlikte olmanın sıcaklığı vardır. Salim dudaklarının arasına aldığı bir şarkı melodisini mırıldanır. Doğaçlama adımlar atarken Aynur'a muzur bir bakışla gülümser. Aynur kahkahasını tutamaz. Yorgun ama mutlu, sevgi dolu bir kadının kahkahasıdır bu. Salim'in ritmine ayak uydurur, birlikte dönerler, gülerler. Arven'in gözleri parlar, anne ve babasının arasındaki bu neşeyi sanki bir oyun gibi izler. Aynı anda başka bir evde sessizlik yerini bağırışlara bırakır. Batu bebek sandalyesinde oturur, gözleri kocaman açılmış halde anne babasına bakar. Tarık'ın sesi evin duvarlarına çarpar, öfkeyle yankılanır. Sözcükler anlamını yitirir, yalnızca şiddetin yankısı kalır. Necla'nın yüzündeki ifade tiksintiyle karışık bir çaresizlik taşır. O da bağırır, sesi korkuyla çatallıdır, kalbi darmadağındır. Bir anda Tarık'ın eli öfkeyle havalanır, Necla'yı koltuğa iter gibi uzaklaştırır. Ardından hızla kapıyı çarpıp çıkar. Sadece Batu'nun nefesi ve Necla'nın ağlayışı kalır geriye. Necla birkaç saniye hareketsiz kalır. Sonra toparlanıp oğluna koşar, titreyen elleriyle Batu'yu kucağına alır. Sessizce korkma der gibi sırtını okşar. Ama çocuk annesinin gözyaşlarını hisseder ve o an
sevginin nasıl bir sessizlikle saklanabildiğini öğrenir. Akşamın sessizliğinde küçük bir odada yalnızca nefes sesleri duyulur. Arven 3 yaşına gelmiştir. Yatağında sırt üstü yatar. Yanakları kıpkırmızıdır, alnı ter içindedir. Salim başucunda oturur, bir elinde ıslak bez, diğerinde korkusunu saklayan bir sabır vardır. Bebeğinin yüzüne bakarken gözleri dolar ama ağlamaz. Sadece o minicik nefesin düzenli çıkmasını bekler. Kapı aralanır. Aynur içeri girer. Elinde bir çorba kasesi vardır. Yorgundur. Ancak gözlerinde bir annelik gücü taşır. Salim hemen kızını yavaşça doğrultur. Kollarıyla destekler. Aynur kasenin buharını eliyle hafifçe üfler. Ardından çorbayı kocasına uzatır. Salim kaseden bir kaşık alır. Sabırla kızının ağzına yaklaştırır. Arven gözlerini yarı açık tutmaya çalışır ama çorbayı yutamadan öksürmeye başlar. Kaşık elinden düşer. Salim'in kalbi o sesle sarsılır. Aynur hızla yanına gelir, alnına dokunur. Ateş hala yüksektir. Birbirlerine bakarlar. Hiçbir kelime yoktur ama her şey söylenmiş gibidir. Aynur başını hafifçe iki yana sallar. Salim'in yüzündeki ifade endişeyle karışık bir çaresizliğe dönüşür. Salim bir anda kızını kucağına alır, ceketini omuzlarına atar. Aynur hızlıca çantasını kapar, anahtarları eline alır. Kapı kapanır, dışarıda gecenin soğuğuna karışan ayak sesleri duyulur. Birkaç saat sonra hastanenin acil servisinde Arven küçük bir sedyede uyur. Koluna takılı serumdan damla damla akan sıvı hayatın sabrını hatırlatır. Doktor ölçtüğü ateşin düştüğünü söyler. Aynur'un dudaklarından belli belirsiz bir nefes çıkar. Salim'in omuzlarındaki gerginlik yavaşça çözülür. Yüzüne minik bir tebessüm yerleşir. Doktor odadan çıktığında Salim sedyenin yanına çömelir. Kızının elini avuçlarının arasına alır, parmak uçlarından öper. Arven'in minik yüzüne bakarken hem şükreder hem de ağlamamak için kendini tutar. Arkasında ayakta duran Aynur bu anı sessizce izler. Gözlerinde yorgun ama derin bir sevgi vardır. Küçük bir kızın kalp atışı anne ve babasının dualarına karışır. Günün son ışıkları restorana düşerken Tarık, Necla ve küçük Batu sessiz bir akşam yemeği masasının etrafında oturur. Masada çeşit çeşit yemek vardır ancak kimsenin iştahı yoktur. Havanın içinde kelimelerden önce gelen bir gerilim asılıdır. Tarık'ın sesi bir anda yükselir. Kelimeler öfkenin taşıdığı ağırlıkla masanın üstüne çarpar. Necla sessiz kalmaz. Gözlerindeki birikmiş öfke yorgun bir kadının sabrını parçalar. Restorandaki diğer müşteriler başlarını kaldırır, kısa bir an bakıp huzursuzlukla tekrar tabaklarına dönerler. Tarık sandalyeyi sertçe iter ve masadan kalkar. Öfkeyle birkaç adım atar, geriye bile bakmadan uzaklaşır. Batu kucağındaki çatalı bırakır, başını kaldırır, gözlerinde hem korku hem merak vardır. Babasının arkasından bakarken dudaklarını ısırır. Ne yapacağını bilemeden annesine döner. Necla'nın yüzü donuktur. Gözleri boşluğa dalar. Bir annenin çaresizliğiyle sessiz kalır. Arven 5 yaşına girmiştir. Babası Salim'le birlikte halının üstünde karşılıklı oturur. Aralarında renkleri birbirine karışmış plastik bir çay takımı vardır. Arven iki yanına dizdiği oyuncak bebeklerle birlikte sanki kendi küçük dünyasının misafirlerini ağırlıyormuş gibidir. Küçük elleriyle fincanlara hayali çay doldurur, babasına ve bebeklerine tek tek uzatır. Salim oyuna hemen katılır. Fincandan çay içiyormuş gibi yapar. Dudaklarının kenarına bir gülümseme yerleşir. Kızını izlerken gözleriyle konuşur sanki. "Seninle olmak yeter bana," der gibi. Kapı aralanır. Aynur elinde dumanı tüten bir kahve fincanıyla içeri girer.
Kadının yüzünde hem yorgunluk hem huzur vardır. Kahveyi Salim'e uzatır. Salim teşekkür edercesine başını sallayıp kahveden bir yudum alır. Tam o anda Arife'nin yüzü değişir, dudakları bükülür. Gözleri kırgın bir şekilde babasına takılır. Kısa bir sessizlik olur. Sanki o anın içinde kocaman bir duygusuzluk yankılanır. Salim kızının o bakışını fark eder etmez gözlerini kocaman açar. Kahveyi beğenmemiş gibi yapar, yüzünü ekşitir. Fincanı Aynur'a geri uzatır. Aynur bu oyunu hemen anlar. Muzip bir ifadeyle kaşlarını kaldırır. "Öyle mi?" der gibi bakar. Salim hemen Arife'nin plastik bardağını alır, içiyormuş gibi yapar. Arife'nin yüzü bir anda aydınlanır. Gözlerinde minik bir zaferin ışığı vardır. Başını kaldırıp annesine bakar. "Oh olsun," der gibi gülümser. Aynur gözlerini kısar, sanki şakayla kızıyormuş gibi yapar. Ardından hafif bir trip atarcasına dönüp salondan çıkar. Salim ve Arven birbirlerine bakar, gülümseyerek küçük bir çak yaparlar. Kahkahaları evin içinde yankılanır.